Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda okulların açılmasına az bir zaman kalmışken şu anda alınabilecek en ucuz gaming laptopları birlikte inceleyeceğiz. Ve her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Burada artık piyasayı ve dolar kurunu düşündüğümde alt limitimiz minimum 20.000 TL ve çoğumuz için her işimizi görebilecek en üst limitte 40.000 ve açıkçası bu laptoplar şu anki piyasa şartlarında alınabilecek en mantıklı oyuncu laptopları diyebilirim ve bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz ve sizce fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe bu seriyi ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan şu anda alınabilecek en ucuz gaming laptopumuza başlayalım. Burada MSI'nin Teen serisinden GF63 modelini görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemciyi görürken 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. İşlemci olarak bu fiyat bandındaki en güçlü cihaz. Ekran kartı kısmında da RTX 2050'nin 45 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Burada artık yıl olmuş 2024. RTX 2050 mi kaldı diye düşünmeyin. Çünkü 2050 3050'den sonradan çıkmış bir kart ve şu an i5 12. nesil ve 2050 ekran kartını düşündüğümde bu fiyata gayet alınabilir bir cihaz. Ayrıca ben de bu laptopu incelemek için satın aldım. Yani ayrı bir videosu da gelecek. Arka kapakta metal bir yapının kullanılması, kırmızı aydınlatması ve ekran kalitesiyle tam olarak fiyat performans ve en ucuz oyuncu laptopu diyebilirim. 15.6 inç Full HD 144 Hz panelin yanında 8 GB 4800 MHz RAM ve 512 SSD ile de beraber geliyor. İkinci sırada 20.000 bandında 3050'li en sağlam laptoplardan alınabilecek en ucuz laptop Asus TUF F15. i5 12500H gibi performanslı bir işlemciyi görürken RTX 3050'nin 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 8 GB RAM artık AutoCAD gibi uygulamalar için minimum seviye diyebilirim. Yani bu laptoptan tam performans istiyorsak mutlaka RAM'i 16 yapın. RAM'i nereden alacağız, hangisi uyumlu diye de düşünmeyin. Çünkü bu laptop için alabileceğiniz en mantıklı RAM'i de açıklama ve yorumlara koyacağım. Bu laptopu alırsanız 8 GB'lık RAM'i de mutlaka sepete ekleyin. Önceden ben de kendime aldığım için RAM yükseltme rehberini de kanalda çekmiştim. O videoyu da kartlara koyarım. Onu izleyerek RAM yükseltmesini yapabilirsiniz. Üçüncü sırada şu anda performans, soğutma ve ekran kalitesi anlamında 25006 benim favorim. Kesinlikle Acer Nitro 5. Bu noktada Acer Nitro 5 fiyat performans olarak 16 GB RAM'li en ucuz ve en mantıklı laptop diyebilirim. Ryzen 7 6800H gibi 8 çekirdek ve 12 threadlik bir işlemci kullanılmış ve bu işlemci i5 12. nesilden kesinlikle daha performanslı. 16 GB çift kanal 4800 MHz RAM'ler, 512 SSD ve RTX 3050'nin 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç 144 Hz IPS bir panelle de geliyor. Tek renk kırmızı aydınlatması ve özellikle de kasa kalitesiyle benim gerçekten beğendiğim bir laptop ve kanalda ayrı bir şekilde detaylı bir incelemesi de var. Onu da kartlara koyacağım. Bu videodan sonra mutlaka bakın derim. Dördüncü sırada 25.000 bütçeyle rakipsiz ve benim de favorim yani Nitro 5'in RTX 4050'li modelini görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken bu RAM'in DDR5 olduğunu da söyleyeyim ki bu da özellikle bu fiyat bandında çok önemli bir artı. 512 SSD ve RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık haliyle karşılaşıyoruz ve 15.6 inç 144 Hz IPS bir panelle geliyor. Özellikle fiyatına oranla hem donanım hem de soğutma yönünde gerçekten sağlam bir laptop. Fakat bu fiyatlarda çok fazla kalacak bir cihaz değil. Çünkü zaten bu fiyat bandında dolar 26-27 seviyesindeyken bile 4050 laptopları hiçbir şekilde göremiyorduk. 6. sırada Lenovo'nun Log modelinin i5 12. nesil versiyonunu görüyoruz. Bu laptopun en önemli artısı ekran ve kasa kalitesi. i5 12. nesil H serisi bir işlemciyi burada görürken 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci render mühendislik tarafında da giriş orta seviye için gayet yeterli. 16 GB 8x2 5200 MHz DDR5 RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4050'nin 95 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. 15.6 inç Full HD %100 sRGB
IPS bir panelle karşılaşıyoruz ve özellikle hem fiyatına oranla hem de bir gaming laptopa göre düşündüğümde 350 nit parlaklık gayet yeterli. 7. sırada şu anda çok sağlam bir indirimde olan Nitro 5'in yine i5 12. nesil High serisi işlemcisini, fakat 16x2 32 GB RAM'li modelini şu anda 28.000 TL'ye rahatlıkla alabiliyoruz. Özellikle Render, AutoCAD ve Blender için 32 GB RAM çok önemli bir artı. Aldıktan sonra yükseltmeyle vesaire uğraşmak istemiyorsanız da gerçekten kaçırılmayacak bir laptop. Fakat bütçem 30.000. Benim için ekran kalitesi, kompaktlık ve taşınabilirlik birinci öncelik ve Asus bir laptop istiyorsam Asus TUF A15'in Ryzen 7 7. nesil işlemcili versiyonunu görüyoruz. Ryzen 7 7735HS Ryzen 5 7. nesilden yaklaşık %20 daha iyi. Özellikle render veya mühendislik için kullanacaksanız 27.000 bütçeyle benim favorim ve bu laptopa hem RAM hem de depolama yükseltmesi yapabiliyoruz. 32 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar da depolamayı artırabileceğiz. 7. sırada Asus tarafında 30.000 bütçeyle en iyi laptop kesinlikle Asus TUF A15. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. Bir önceki laptoptan işlemci olarak ortalama %5 daha geride, fakat 16 GB RAM. Burada laptopu aldıktan sonra bir yükseltmeyle uğraşmak istemiyorsanız çok daha mantıklı. Eğer büyük ekranlı, sağlam bir soğutma, kaliteli kasa ve 4060'lı bir laptop istiyorsak bu noktada şu anda alınabilecek en mantıklı seçenek MSI Katana 17. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 8x2 4800 MHz RAM'lerin yanında 512 SSD RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 17.3 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle de birlikte geliyor. Soğutma performansı çok sağlam bir laptopken kasa kalitesiyle de MSI olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Fakat bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. Alacaksanız bence hiç ertelemeyin derim. Bu fiyat bandında hem 17 inç ekran hem 4060 hem de MSI'nin Teen, Cyborg gibi kısılmış serilerinden değil Katana serisinden bir laptop. Ve yine bu fiyat bandında benim için %100 sRGB ekran önemli ve Lenovo bir laptop istiyorum diyorsanız bu noktada RTX 4060'lı Lenovo Log modeli i5 12. nesil işlemcinin yanında 16 GB RAM 512 SSD ile de birlikte geliyor ve RTX 4060'ın da 95 Watt'lık versiyonunun olduğunu söyleyeyim. Bu fiyatlarda özellikle render, mühendislik, mimarlık için kullanacaksanız veya oyunlarda yüksek ayarlar 60 FPS üstü istiyorsanız 33.000 TL'ye alınabilecek en iyi cihaz. Ve son sırada şu anda hem performans hem de soğutma anlamında 40.006 en iyi laptop, yani Victus 16'nın Ryzen 7 7840S ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık modeli. Buradaki %100 sRGB önemli bir artı. Çünkü ekranda renkler çok daha doğru bir şekilde önümüze çıkıyor. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerin yanında 1 TB SSD ile de birlikte geliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani son bir değerlendirme yaparsam bütçem eğer 22-23 bin bandındaysa bu noktada kesinlikle Acer Nitro 5'i alırdım. Hem Ryzen 7 6800H hem de RTX 3050'nin 90 Watt'lık versiyonuyla 16 GB RAM'le geldiğinde düşündüğümde 23 bin bandında alınabilecek en iyi laptop ve bütçe sınırım 25 bin ise de bu noktada kesinlikle Nitro 5'in RTX 4050 140 Watt'lık versiyonunu alırdım ve burada SSD'nin 512 değil 1 TB olması da önemli bir artı. 25-30 bin bandında da benim favorim yine Nitro 5 ve bu laptopu da bu fiyat bandındaki diğer rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle RAM. 32 GB 16x2 4800 MHz RAM'lerle gelmesi çok büyük bir artı ve 30 bin bütçeyle de bu fiyatlardaki en iyi kasa, en iyi ekran ve en iyi performansı istiyorsam kesinlikle Asus TUF A15'i alırdım. Ama bu laptopu aldıktan sonra mutlaka 8 GB'lık bir RAM takviyesi yapmamız gerekiyor ve Asus TUF A15 ile uyumlu RAM'leri de açıklama ve yorumlara koyarım. Ve büyük ekranlı 4060'lı ve uzun ömürlü bir laptop istiyorsam da MSI Katana 17 35006 açık ara en iyi laptop. Eğer bütçem 35-40 bin bandındaysa da bu fiyat bandında özellikle soğutma ve performans olarak rakipsiz, yani Victus 16'yı alırdım. Ve açıkçası son olarak listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem bütçeniz bu aralıktaysa bu fiyatlarda başka bir laptopa da bakmanızı önermiyorum. 20 binden 40 bine kadar en iyi gaming laptoplar bunlardı. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum.
Bu serinin devamı da tamamen size bağlı. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.